Anket sonuçları ne oldu acaba? Sonuçları çok merak ediyorum. Demek ister miydiniz? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, yani bu videonun konusu bir anket. Anket oluşturma eklentisi. WordPress'te sayfalarımızda kullanabileceğimiz bir eklenti, anket eklentisi üzerinde çalışma yapacağız. Basit bir eklenti ama faydalı bir eklenti olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neden diyeceksiniz? Anketler normalde böyle çok kenara atılmış gibi gözükse de hayatımızda, günlük hayatımızda, yaşantımızda bayağı yer kaplıyor aslında. Özellikle de bu seçim zamanlarında falan, yani öyle diyeyim. Lansmanlardan önce, bir üründen önce mesela müşterilere ürünler hakkında sorular sorulmada kullanılması, işte bir sürü şeyde aslında kullanılıyor. Şimdi biz de sayfamızda neden bir anket oluşturmayalım arkadaşlar? Neden? Anketin şöyle bir faydası olacak aslında baktığınız zaman. Bir etkileşim yaratacaksınız. Bugün YouTube'da bile var topluluk, hatta topluluk mesajları mı diye geçiyordu. Öyle bir şeydi galiba, değil mi? Orada mesela anketler bile oluşturabiliyorsunuz. Burada sizi takip eden insanların onlardan size geri dönüşlerini hatta bir veri olarak da toplayabiliyorsunuz. O da var, bakın. Bu da önemli. O yüzden gözüme çarptı. Bu eklentiyi bir araştırayım dedim. Biraz baktım, işte yani kullanabileceğiniz bir eklenti buldum. Basit ama çok detaylı aslında. Yani anketi sırf anket olarak düşünmeyin. Bayağı arkasında yapabileceğiniz, özelleştirebileceğiniz çok güzel özellikler var. Öyle diyebilirim. Uzun lafın kısası, hemen eklentimize bir geçelim. Eklentiyi bir tanıyalım. Ondan sonra da sayfamızda kuralım, bir inceleyelim. Kullanacağımız WordPress eklentisi bu arkadaşlar. Poll Maker diye geçiyor. Hemen Türkçesine de bakalım. İngilizcesi bu tabii ki. Türkçesinde de ben çeşitli yerlerini zaten işaretledim. Anket oluşturucu şeklinde geçiyor. En iyi WordPress anket eklentisi iddia ediyorlar tabii ki böyle bir şey de. Burada videosu var. Eklenti şu anki güncel sürümle uyumlu. İyi, güzel. İşte 5000 üzerinde de kurulmuş zaten. Değerlendirmeleri falan yani çok kötü değil bence, iyi, güzel. Şimdi özellikle de not aldığım yerlere bir geçelim. Yani bir de ayrıca anketin güzel yanı gene kısa kodlu olması. Kısa kodlu olduğu zaman biliyorsunuz short code dediğimiz olay. Kısa kodlu olduğundan istediğimiz yerlerde bile gösterebiliyorsunuz oluşturmuş olduğumuz anketleri. İşte web site, yani anket, neden anket kullanacağız tabii ki, yani niye kullanalım? Dediğim gibi web sitelerimizin trafiğini arttırmak için birebir, eğer bir topluluğunuz varsa özellikle buralarda çeşitli abuk sabuk anketler oluşturmayın tabii ki. Size hani nasıl diyeyim, fayda sağlayacak ya da topluluğunuzun nelerden hoşlandığını ya da beklentilerini ölçmek için, geri dönüşlerini almanız için anket önemli. Eklentiyi etkili bir pazarlama aracı olarak kullanın demiş işte sosyal medya siteleri. Bakın, bu da önemli. Şimdi bir web sitenizde mesela gelen insanlar sosyal medyada zaten hesapları çoğu var. Burada mesela ona göre de bir ağırlık yapabilirsiniz. Hangi sosyal medyaya dönebilirsiniz? Yani ağırlık verebilirsiniz. İşte Instagram'a mı, TikTok'a mı? İşte buralara daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Böyle bir şey var. Başka ne var? Müşteri geri bildirimleri alın. Pazar araştırması yapın. Evet, dediğim gibi yani analizler alın. Harekete geçin. Bir fikir anketi oluşturun. Müşterilerinizin alışkanlıklarının tercihleri, ilgili alanları hakkında daha fazla bilgi edin. Aslında dediğim gibi faydalı bir şey. Ama çok böyle hani göze batmaz bir, ne diyeyim size, şey değildir. Bir WooCommerce eklenti, e-ticaret eklentisi gibi olmasa da aslında e-ticaretlerde de bunu kullanmak çok faydalı. Neden? Ürünlerle ilgili bir geri dönüş alabilirsiniz aslında, böyle pazarlama ya da işte ne bileyim pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz. Anket türleri, şimdi normalde 7 tür geliyor tabii ki ama biz her zamanki gibi ücretsiz sürümüyle çalışacağımız için 3 tanesini kullanabiliyoruz. Seçme, derecelendirme ve oylama diye. Onları zaten kurarken göreceğiz. İşte şeyleri var. Burası tabii ki geliştiricinin WordPress sayfası arkadaşlar. Buradan açıklamada ekleyeceğim linki. Burada sayfaya girin ve bilgileri okuyun arkadaşlar. Yani uzun çünkü. Bayağı uzun. Ondan sonra başka ne işte almışız, işaretlemişiz. Yalnızca bir oy. Evet, güzel. Yani bu bir yerde de fake, hani sahte oylama olayını engellemek için 4 tespit yöntemi sunmuş bize. IP adresine göre işte kullanıcı kimliği, eğer üyelikle oy kullandırtabilirsiniz. Artı çerez ve IP ile diye 4 seçenek vermiş. O da güzel. Yani gayet iyi. Ben denedim onu. Evet, oluyor. Sosyal paylaşım butonları var. İsterseniz anketlerinizi de paylaşabilirsiniz sosyal medyada. O da güzel. MailChimp entegrasyonu var zaten. Hedef kitlenize etkileşime geçmek. Yani burada işte kısaca dediğim gibi anlatıyor. Öyle girin arkadaşlar, bakın ekran görüntüleri falan da var. Sıkça sorulan sorular var. Burada bayağı faydalanabileceğiniz açıklamalar bulunuyor. Evet kızım, tamam, bak burada video çekiyorum şu an. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da hemen eklentimizi kuralım arkadaşlar.
Eklentiyi kurmadan önce ben Localhost'ta tabii ki kurdum arkadaşlar. Eklentinin arka planında işte ayarlarında neler var neler yok. Hatta Türkçeleştirme işlerinde falan da yaptım. Burada Localhost'ta bakın şöyle haber sitemizde biliyorsunuz haber sitemiz var. Bir tane örnek bir haber sitesi oluşturmuştuk. Hatta birçok sektör sitemiz var arkadaşlar. Sektör videolarını takip edin. Gelir sağlamak istiyorsanız bence bu sektör videolarından yani hangisi size uyarsa bir bakın inceleyin. Hatta hepsine bir bakın. Gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü takip eden arkadaşlarımızdan bunları yapıp da gelir sağlayanlar oldu. Bunu yorumlarda belirtiyorlar. Kendi kafadan atmıyorum yani. Ben hatta kendim yani baktığınız zaman da bu işleri yaptığım için buradan da gelir sağlıyorum. Bu şekilde Localhost'ta dediğim gibi bakın buradan bir oy seçme seçeneğiniz var. İşte hani yapılan ankette sonra da oy veriyorsunuz. Mesela işte ne sormuşuz? Hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? İşte Opera'yı kullanıyorum. Oy ver diyorum. Evet bu şekilde oy sonuçlarını gösteriyor arkadaşlar size. İşte kim ne kadar kullanmış etmiş filan bunların hepsini gösteriyor. Tekrar bir oy verme işlemi yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü ben bunu işte engelliyorum. Çerez veriyor. Çerezle ya da IP ile şu an açık olabilir tabii ki ayarlarda. Şöyle bir deneyelim bir daha. Bakalım. Evet bir daha veriyor. Yani onu açmamışım. Neyse uzun lafın kısası eklentimizi gene WordPress kontrol panelimize geldik. Haber sitemizin kontrol panelindeyiz. Eklentimizi kuracağız, etkinleştireceğiz ve ayarlarına geçeceğiz. Bakacağız. Ne yapıyoruz? Eklentiler kısmına geldik. Yüklü eklentiler yeni ekle diyoruz tabii ki. Yüklü değil. Eklentimizi buraya yazıyoruz ve çıkan bakın bu eklenti şu. Poll Maker diye. Poll Maker Team demiş. 2 gün önce güncellenmiş bilmem ne falan. Şimdi kur diyelim ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu. Burada zaten direkt eklentinin ana sayfasında işte hemen bir anket oluştur diyor ya da doküman yani belgelere ulaşabilirsiniz ya da YouTube'da videoları var arkadaşlar. Bunları da seyredebilirsiniz. Bakın geliştiricinin sayfasındaki geliştiricinin videoları bunlar. Bunları da seyredebilirsiniz tabii ki. Faydalı olur. Pekiştirmiş olursunuz hem. Ben tabii ki şimdi eklentiye geçmeden önce ayarları falan bir başlamadan önce bir Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Ondan sonra geçeceğiz. Hemen ayarlara bir bakalım. Eklentinin dil dosyasını da yükledim. Şimdi sol tarafta kontrol panelinde gördüğünüz gibi Poll Maker diye geliyor zaten. Burada da işte bazı kısımlar tabii ki gene İngilizce kalmış. Burada işte dediğim gibi geliştiricinin bize izin verdiği yerleri anca yani dil dosyasında bunları Türkçeleştirebiliyoruz. Onun haricinde bazı kısımlarda kalıyor zaten. Orada işte izleyeceğiniz yolu zaten şurada gösteriyor alt kısımda. Hatta benim bir dakika şöyle yapayım. Şurada bakın işte yeni bir anket oluştur. İsim, işte seçenekler bilmem ne kaydet, shortcode var bilmem ne filan işte. Bunlar. Geçtik. Şimdi sol tarafta ne diyor? Poll Maker dedik. Bütün şu an eklenti kurulduktan sonra bir tane örnek bir anket geliyor arkadaşlar. Ankette bu şekilde bakın. Bu reklamlara da acayip ayar oluyorum artık ama yapacak bir şey yok. Ücretsiz sürümünde ne yazık ki böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Elimizden geldiğince ben kapatıyorum ama gene de olmuyor. Burada bir tane örnek anket de geliyor tabii ki. Eklenti kurulduktan sonra yeni bir tane ekleyebiliriz. Bu şekilde buradan da ya da buradan yeni bir tane ekleyebilirsiniz. Kategoriler diye bir sekmesi var. Burada anketlerinizi kategorilere bölebilirsiniz arkadaşlar. İşte hangi konularda mesela anket açacaksanız işte genel olabilir, teknoloji olabilir, spor olabilir. Bunları kategorize edebilirsiniz. Daha çabuk bulabilirsiniz en azından anketlerinizi, anket sonuçlarınızı takip etme açısından bence faydalı. Burada bir tane kategorisiz var hatta. Onu da düzeltiriz. Sonuçlar kısmı var. Anketlerin sonuçlarını buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar yani ne oylar gelmiş, ne olmuş bunları görebiliyorsunuz. Güzel. Özel alanlar kısmı var. Bu alan ücretli olmaz. Evet ücretli sürümde geliyor. Onu kullanamıyoruz. Genel ayarlar burası biraz böyle uzun tabii ki. Bakın işte anket için yani yapılacak ayarlar falan burada bayağı var. Bunları ya varsayılan bile şekliyle şu an kullansanız kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok zaten ama bunları da değiştirebilirsiniz. Bakın yani burada Türkçe zaten olması çok güzel. Neden? En azından kendi dilimizde anlayabiliyoruz bazı şeyleri. Hatta anket seçeneklerine sesli bile efekt verebilirsiniz arkadaşlar. Ben denedim ama çok da hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden de kullanmayı düşünmüyorum açıkçası ama deneyebiliriz olmazsa da. Anketler listesi, işte animasyon üstü bilmem ne bakın. Kullanıcı isteği otomatik onaylama falan işte. Şunu kapatalım ya. Çok böyle şey duruyor. Burada genel ayarlar, entegrasyonlar, Mailchimp'le işte entegrasyonu var.
Diğerleri zaten ücretli sürümde. Geçtik. Kısa kodlar. Kısa kodlar var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela anketlerinizi bir tek belli bir süre içerisinde gösterip kaldırmak. Evet, zaten hani anket dediğiniz o olabilir. Belli sürelerde günlük, haftalık, aylık, yıllık neyse böyle sürelerde bile yayınlayabiliyorsunuz. Bakın öyle bir seçenek de var zaten ama daha önce sonuçlanmış olan anketleri bir yerde toplayabilirsiniz mesela. Bunu da bir sayfa yaparak orada şu ana kadar yapmış olduğunuz anketleri yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun da meraklısı vardır insanlar, yani sonuçta anket sonuçlarını görmek isteyenler. Böyle bir şey var. Kısa kodlar bu yüzden çok bizim için işimize yarayacak. İstediğiniz gibi sayfanın her yerinde kullanabilirsiniz. Bu yönden güzel. Bakın kimliğe göre işte son anket ayarları, anket kategori, bunlar gerçi ücretli ama şunlar bile işimizi çok rahat görüyor arkadaşlar. Bakın ekstra kısa kodlar demiş. İşte bakın yani burada bayağı kullanıcı adı, kullanıcı soyadını göster. Bunları işte kullanır mısınız bilmiyorum ama bayağı bir kısa kodu var. Alan yer tutucuları, mesaj değişkenleri demiş. Bakın burada da işte onların anlamları, yani bu anket başlığı bilmem ne filan şudur budur. Tamam, başka bir şey yok zaten burada. Geçtik. Genel ayarlar dedik. Nasıl kullanılır demiş. Bir bakalım. Nasıl kullanılır? 4 adımda basit bir anket oluşturur bilmem ne filan demiştir. Burada videosu da var. Ürünlerine bir bakalım neymiş. Anket yapıcı, QuizMaker bilmem ne. Varmış ya, bayağı da şeyler varmış. Pro özellikleri demiş. Burada da ücretsiz de bakın dosya desteği. Yani ücretli sürümünde iş geliştirici 49-50 dolar. 5 site. Ya arkadaşlar tabii. Pahalı yani, bize göre pahalı bunlar. Hele bütçemiz yoksa, bütçeniz varsa tabii ki yani desteklemek amacıyla niye alınması? İlk önce bir deneme sürümü, işte bu test sürümlerini, ücretsiz sürümlerini deneyip hoşunuza giderse çoğu eklenti için, sırf bu eklenti için demiyorum, birçok eklenti için, hele bir de gelir sağlıyorsanız bu eklentilerden, yani yaptığınız eklentilerden gelir sağlıyorsanız geliştirici desteklemek için alınabilir. Neden olmasın? Dedik, geçtik, tamam, bunları gösterdik. Şimdi gelelim bence yeni bir anket. Şunu biz kaldıralım isterseniz, ya da kalsın öyle. Bir kategori oluşturalım ilk önce. İlk önce bir kategori. Yeni ekle diyelim. Bakalım bir kategori yapalım. Ne diyelim? Teknoloji ya da genel diye oluşturabiliriz. Tamam. Açıklama. Genel konularda oluşturduğumuz anketler diyelim. Anketleri atlamaya izin ver. Tamam demişiz. İleri buton etti. Şunları değiştirelim. Next neydi? Bakalım sonraki. Bu da önceki. Öncesi tamam. Bu neymiş? Şunu bir Türkçeleştirelim. Tamam. Yapıştır. Dedik. Kaydedip kapatalım. Şimdi bir tane genel kategorisi var. Bakın burada kısa kodu var. Bu kategori bazında da gösterebilirsiniz sayfanızda. Yani baktığınız zaman yani kısa kodlar güzel ya. Ben seviyorum kısa kodları. Şimdi hemen bir tane anket oluşturalım arkadaşlar. Geldik. Add new diyor mesela, yeni. Burada dediğim gibi 7 tane seçeneğiniz var ama aslında 3 tane, 4 tane göstermiş burada. 3 tanesi ücretli sürümde. Seçme, değerlendirme, oylama, metin. Biz seçmeyi yapacağız ama dediğim gibi bunları da deneyebiliyorsunuz. Bunları da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 4 tane seçenek var. Açılır menü olan, işte karşılaştırmalı, aralıklı demiş. Onlar ücretli sürümde geliyormuş. Bunları kullanamıyoruz. Hatta view demo demiş. Şuna bir bakalım neymiş. Demosunu mu gösteriyor? Seçme. Ha, bu şekilde seçebiliyormuşuz bakın. Böyle. Hatta şöyle de ne diyor bilmem ne. Şu neymiş? Bakalım. Onsuz yaşayamayacağınız ürünü seçin demiş arkadaşlar. Ne? Hadi şunu seçelim. Tamam, git. Seçtik. Oy verelim. Ne diyor? Bakın. Bizimki 26, 28 bilmem ne, böyle bu şekilde gösteriyor. Güzel. Biz de bir tane seçme mi yapalım? Değerlendirme de var mı? Değerlendirmeye de bir bakalım. Ha, bu şekilde mesela yıldızlama veriyorsunuz. 5 yıldız verdik. 5 yıldız verenler böyle. Bu şekilde de yapabiliyormuşuz. Oylamaya bakalım.
Ne diyor bakalım. Bizi bir arkadaşı tavsiye eder misiniz demiş. Evet ederim, hadi ettim. Evet, bu şekilde bakın bar şeklinde grafik veriyor. Tamam, bunu da geçtik. Metinine bir bakalım. Ne diyor? Önerim var mı? Evet var dedik. Attık. Bu kadar. Ha, bu şekilde. Bu gerçi bir anket olmuyor sonuçta. Ankete girmez ya. Neyse. Şunları bir kapatalım ilk önce. Kafamız karışmasın. Onları bir kapatalım. Biz bir tane seçme yapalım. Seçme anketi oluşturalım. Seçmeyi seçtik. Bakın şöyle seçtik. Hemen alttan da seç diyoruz. Geldik şimdi. Anketimizin başlığı bir tane anket tabii ki. Ne anket yapalım? Şöyle bir anket yapalım. Favori sosyal platformunuz hangisi demiş. Tamam. Başlık. Anket başlığı. Evet, anket başlığı. Favori sosyal medya platformunuz hangisi demiş. Şunu kaldırıyoruz. Genele alalım. Tamam. Kategorimiz genel. Anket için gönderi oluşturun demiş. Şimdi bunu seçerseniz arkadaşlar bu anket için size sayfa oluşturacak. Gönderi kategorileri seçin. Bakın şimdi yani yazılar, bizim yazılar kısmında kategorilerimiz vardı ya arkadaşlar. İşte hani finans, genel haber, sağlık filan, teknoloji, şu bu filan diyorduk mesela. Burada mesela bunu seçerseniz anketinizi bir sayfa olarak gösterecek arkadaşlar. Hatta sorulu işte seçim az önce yapmıştık. Onun gibi bir şey de yapabilirsiniz. Buraya bir açıklama ekleyebilirsiniz. Özel yanıta izin ver demiş. Gerek yok. Biz normal bir anket yapacağız. Yönlendirme demiş. Yönlendirme cevapları arkadaşlar yönlendirebilirsiniz. Bu da şöyle bir şey aklıma geldi. Mesela bir ürün üzerinde bir anket yaptığınızda cevapları işte o ürünle ilgili bir sayfaya bağlayabilirsiniz aslında. Yani o da güzel bir seçenek olabilir. E-ticaretlerde olabilir bence. Neden olmasın? Yönlendirmiş olursunuz oraya da. Şimdi nerede kaldık? Özel yanıta izin ver demiş. Bir bakalım ilk kullanıcının kendi özel yanıtlarının eklemeye izin ver demiş. Verelim mi? Verelim. Tamam. Yönetici onayı gerektirir diye işte bir seçenek var. Herkes kafasına göre yazmasın etmesin diye. İstiyorsanız bu seçeneklerin kullanıcılar tarafından eklenen yanıtların anket içinde herkese açık göstermemiz için yönetici onayı gerekir. Yani biz mesela 4 tane 5 tane şimdi seçenek yapacağız ama her kişi de mesela sosyal medya eklerse bu da çok uzun olabilir. O da var. Neyse, önemli değil, kalsın. Şimdi şuraya da şeyleri yazalım. Seçeneklerimizi yazalım. Instagram. Şuradan işte kaç tane seçeneğimiz varsa Twitter değil mi? Gerçi ismi de değişti onun. LinkedIn. Bu da TikTok oldu. Tamam. Bu kadar yeterli herhalde. Genel dedik, genel dedik. Şuraya da buraya da bu bizim şeyden bir önceki videolarımızdaki şeyden YouTube'dan buraya mesela video bile ekleyebiliyormuşuz ya. Aslında nasıl olur? Merak ettim. Ama bir tane film yayınlayıp öyle bir şey yapılabilir miydi acaba ya? Enteresan. Şöyle bir şey bir YouTube'dan bir denemek lazım onu aslında. YouTube'dan ya vallahi ben deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim ama bir tane video şuraya, evet, şimdi bir tane YouTube videosu bulalım. Şöyle kanalımıza gidelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Short videolardan bir tane alalım mesela. Enteresan. Dur bakalım. Merak ettim çünkü. Bağlantı adresini kopyaladık. Şuraya ekleyelim bakalım. Tamam. Eklensin. Şeyi merak ettim.
Anketin acaba şeyinde mi çıkacak? Önünde, üstünde mi? Nerede çıkacak? Onu merak ettim. Ya da çıkmayacak, bilmiyorum. Ben de yeni deniyorum. Yani gözüme çarptı şu anda. O yüzden. Geldik, geneli bitirdik. Genel ayarları bitti. Stillere bir geçelim. Şimdi 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu yani şu an kullandığımız, bakın burada ön izlemesi de var. Görebiliyorsunuz. Ha, burada göstermiyor mu? Göstermiyor herhalde videoyu. Neyse, bakarız. Klasik, açık olan, işte bir de koyu renkli olan, bir de şu olan var. Bunu da bilmiyorum, çok kullanmazsınız ama bu bence gayet güzel. Temanıza göre bunu değiştirebilirsiniz tabii ki. Yani renkleri var. Yazı renklerini, metin rengini, arka planını hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Arka plana bir resim bile koyabiliyorsunuz. Bakın. Arka plan resmi. Bu da güzel. Değişik bir şey olabilir. Cevap stilleri. Videonun başında da söylemiştim. Ayarlarında mesela anket ayarlarında çok fazla seçeneğiniz var. Basit ama hani kurulması, anketin yapılması falan çok basit. Ama özelleştirme için çok böyle seçeneğiniz var arkadaşlar. Güzel. Size kalmış, böyle istediğiniz gibi sırf böyle al yapıştır yapmayanıza gerek kalmıyor. Yani isterseniz özelleştirin. Değişik bir şey bile yapabilirsiniz. Bakın. Var da var yani. Var da var. Özelliklere bakın. Özelleştirme. Cevapların üzerine gelmeyi devre dışı bırak demiş. Yanıtlar için fare üzerine gelme efektini devre dışı bırakın demiş. Anket logosu. Hani logo bile ekleyebiliyormuşsunuz. Güzel. Resim ekle diyelim. Dur bakalım. Buydu zaten, tamam. Logo URL'si. Tamam. Bunu URL ekleyebilmişiz. Başlığı. Çözer sınıf bilmem ne. Kaydedin. Bakın CSS'iniz varsa da arkadaşlar oradan özel CSS de yapabiliyormuşsunuz. Ayarlar kısmına geldik. Durum yayınlanan, yayınlanmamış, yayınlayacağız. Çoklu oylamayı birden fazla seçenek de verebilir. Yani birden fazla seçeneği seçebilir. Misafir istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Başlığı göstersin. Hizalaması sol. Tamam. Burada mesela belli bir tarih verebilirsiniz arkadaşlar. Anket oluşturma tarihini, pardon buradan değil, bu anketin oluşturulacağı tarih. Onu gösteriyor. 21 aynen, tamam. Geçerli anketin yazarını değiştirme. İsterseniz yazarını da değiştirebilirsiniz. Oluşturma tarihini gösterebilirsiniz. Yazarı göster, program. Program dediği de burada bir Türkçe'de herhalde bir yanlışlık var. Yoklamın aktif olacağı süre. Burada hangi tarihler arasında geçerli olacağını seçeceksiniz arkadaşlar. Yani bir hafta mı istiyorsunuz bunu? Bir hafta olsun. İşte 28'ine kadar bitsin. 28'inde saat 00 olduğunda anket sona erecek. Başlığı göster. Anket yakında hazır olacak demiş. Son kullanma, anketin süresi doldu. Sonuç göster düğmesi. Tamam. Ama işte bunların İngilizce olması kötü olmuş arkadaşlar, kalması. Sonuçları gör düğmesiyle demiş. Bu da neymiş? Sonuçları gör düğmesi olmadan demiş. Ya da yok, şöyle olsun. Anketi gösterme. Oy kullanmaya izin verin. Kullanıcının oylamaya katılmadan sonuçları doğrudan görmesine izin verin. Seçenek işareti sonuçları gizlemek mümkün değildir. Oy kullanmamaya, pardon. Yok, bunu işaretlemiyoruz. Geçen kullanıcı sayısını göster. Tamam. Biraz Türkçeleştirmelerde biraz sıkıntı var. Evet. Olabilir. Normal arkadaşlar. Oylamadan sonra yönlendirme yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi mesela bir sayfa oluşturup tüm anketlerinizin olduğu kısma da yönlendirebilirsiniz. Rastgele cevaplar, artık o yapacağınız ankete bağlı. Cevap sesini etkinleştir. Yok, oy verme nedeni. Oy verme, kullanıcı oy gerekçelerine eklemeden izin verin. Ya gerek yok. Oy ver düğmesini etkinleştir. Oy düğme metni. Oy, tamam. Daha fazla görüntülü düğmesi. Cevapların yalnızca bir kısmını gösterin veya yalnızca kullanıcı bu düğmeye tıkladığında cevapların geri kalanını gösterin. Tamam. Seçebilirsiniz aslında onu da. Bunu da kaydedelim. Sonuç ayarları, cevap yüzdesini göster, sonuçları gizle, sonuç mesajı. Sonuç mesajı yazabilirsiniz aslında. Sonuçların sıralanması. Azalandan artandan azalan. Artan diyelim ya da azalan diyelim, pardon. Azalan. Oy sayısını göster. Yükleme efekti. Bakın burada mesela şunu seçebiliriz. Güzel bir şey. Şu da olabilir aslında. Değişik bir şey. Ondan yükleme etki büyüklüğü, yeniden başlat düğmesini etkinleştir. Sosyal paylaşım düğmeleri varmış mesela burada.
Burada. Onu da açabiliriz. Sosyal medya bağlantılarını etkinleştirin. Burada mesela evet, kendi sosyal medyalarınızı da burada paylaşabilirsiniz aslında, güzel. RGB sonuç olduğu çubuğu demiş. Seçeneklerin sonuç çubuğu renginin opaklığı oy sayısına bağlı olacaktır. Yani bunu bir deneyebiliriz. Geçen kullanıcı avatarlarını göster. Geçen de o aslında yanlış olmuş ya. Oy kullananların. Tamam, son 3 kişiye kadar göstersin. Yanıt yönlendirme isterseniz göstermesin. Yanıt yönlendirme gecikmesi, cevapları resimlerini göster. Sonuçta şu şekilde çubuklu, çubuk grafikli. Bunları bir bunu seçebiliyorum. Tamam. Bunu da kaydettik. Sınırlamalar. İşte burada arkadaşlar, birden fazla oy kullanmasını engelleyeceksiniz. Kullanıcı başına maksimum deneme sayısı. Bakın. Bunu seçtiğiniz zaman zaten oy verdiniz. IP kullanıcı şunu arkadaşlar. IP değiştirip tekrar mesela internet bağlantısını koparıp tekrar bağlandığı zaman bu sefer yeni IP aldığı için tekrar oy kullanabilir. Ama çerez ve IP'yi seçerseniz çerez oy kullandığında, sayfanıza girdiğinde zaten o çerez bilgileri yükleneceği için tarayıcısına, bilgisayarına tekrar oy kullanma zor. Yani tekrar temizlemesi lazım. O yüzden de bayağı iş, yani öyle diyeyim. O yüzden bunu seçebilirsiniz ya da yalnızca kullanıcılarınızın, yani sayfanıza üye olan kişilerin kullanmasını istiyorsanız kullanıcı ID'sini seçebilirsiniz. Başka sonuçları göster düğmeyi tıkladıktan sonra onu seçtik. Yalnızca oturum açmış kullanıcılar için, işte dediğim gibi yalnızca seçilen kullanıcı rolleri için. Mesela burada da hangi roller, işte onu da var. Onu seçmeniz lazım. O da yani gerek yok. Bence herkesin katılımını sağlamanız için herkes oy kullansın. Anketi geçmek için şifre demiş. Bunlar ücret demiş. Tamam, bunu da kaydettik. Kullanıcı verileri lütfen formu doldurun. Bilmem ne. Kullanıcı verileri bilgi formunu etkinleştir demiş. Bilgi formu, buna gerek yok arkadaşlar. Buna gerek var mı bilmiyorum ama gerek yok bence. Gerek yok. Geç. E-posta. E-posta ile sonuçları mesela e-postayla da bildirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize işte bir bilgi gelir en azından. Öyle de görebilirsiniz. Gerek yok. Kaldırdık. Entegrasyonu. Burada da işte entegrasyonlar. Mailchimp, işte kampanya bilmem ne. Bunlar mesela dediğim gibi böyle çok aktif bir sayfaysanız bilgilerinizi e-posta, işte tabii ki bunu yaptığınız zaman arkadaşlar bakın anket gene şeye geliyor. GDPR çerez yönetimi, cookie dediğimiz hani çerez yönetimlerini falan, bunları sayfanızda belirtmeniz lazım, biliyorsunuz. Yasal. Çünkü bilgi alıyorsunuz. Karşıdan bilgi alıyorsunuz ve karşı ediyorsunuz ki ben işte çerez yüklüyorum. Tarayıcı bilgilerinizi alıyorum. İşte ne yapıyorsunuz? Ne diyeydi? Konum bilgileri falan. Bunlar hepsi alınıyor, toplandığı için bunlar yasal mevzuat yani. O yüzden de GDPR dediğimiz bir çerez eklentimiz var. Videomuz var arkadaşlar. Kanalımıza onu seyredin. Tamam mı? Tamam herhalde. Kaydedip kapatalım bakalım. Şimdi neydi? Böyle bu şekilde yaptık. Şimdi biz bunu nasıl yayınlayacağız arkadaşlar? Geldik sayfamızın, bu lokal olsa bunu kaldıralım. Geldik sayfamızda ana sayfası, haber sitemiz bu arkadaşlar. Burada şimdi bir yere ekleyeceğiz. Nereye ekleyelim derken, şimdi geçenlerde de biliyorsunuz bir canlı yayın nasıl yapılır eklenir falan vardı. Onu yapmıştık. Onun videosunu da ekleyeceğim karta. YouTube Embed Plus arkadaşlar. Mesela haber kanalıysanız böyle haber kanallarında, ama dediğim gibi bunu işte yani sonuçta YouTube'da yayınlanıyor ama telif var mıdır yok mudur bilemedim onda. Özelleştir diyelim. Özelleştir dedikten sonra şimdi bir alanımızı seçelim, nereye? Şuraya alabiliriz aslında, yani canlı bağlantının olduğu yanın. Şuraya bir bakalım şimdi. Şöyle buraya mesela ekleyebiliriz. Şimdi eklenti tabii ki widget bileşeni var arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Bakın şimdi burada anketi bulacağız. Nerede anket? Dolaşım blok, arşivler, metin. Geldik. Poll Maker widget bileşeni arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Burada da yaptığımız hazırlamış olduğumuz anketi seçiyoruz arkadaşlar.
Da uygula diyelim. Ondan sonra da bunu alalım. Şöyle üste atalım. Buraya gelsin. Ha, çok güzel, bakın. Video da geliyor. Yani şöyle bir şey var. Bir tane video mesela film fragmanlarında bu film fragmanı ile ilgili bir anket yapabilirsiniz. Filmler olabilir, diziler olabilir. Böyle şeylerle bir etkileşim yaratabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Favori sosyal medya platformunuz hangisi? Neyse, bunu bir kaydedelim. Şurada bir gözüme çarpan bir şey oldu. Localhost'ta da oldu bu arkadaşlar. Yani bu herhalde ileriki zamanlarda düzeltilecek diye düşünüyorum. Çünkü dil dosyasında bu tarihle ilgili bir şey var. Bunu kaldırırız ya da yani oluşturma tarihini kaldırıp yalnızca bu şey kalabilir. Ne kadar kaldığı süre. Çünkü bu İngilizce olarak bunu değiştiremedim arkadaşlar. Dil dosyasında bir seçenek yok. Ayarlarında da baktım, ben bulamadım. Eğer siz bulursanız da söyleyin. Yani yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. En azından bir bilgimiz olsun. Onu kapatalım. Sayfamıza bir gelelim şöyle gene. Geldik. Bakın bu şekilde duruyor. Şimdi bir oy verelim. Sosyal medya hangisi demiş? Instagram diyorum. Oy veriyorum. Bakın bu şekilde bir seçenek çıkardı. Mesela bunları değiştirebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Neredeydi? Hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Sonuç ayarları herhalde. Tamam, bu doğru. Çubuk grafik, çubuk. Bakalım şu çubuğu bir seçelim bakalım arkadaşlar. Ama bir de oy kullandıracak mı bize şimdi? O da var değil mi? Bakalım. Evet, bir daha bize kullandırtmıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Buraya ama tabii bir şey yazmamız lazım ki zaten oy kullandınız desin bize. Onu da ayarlarda işte logoyu kaldırıp icabında oraya yazı yazabiliriz. Bakın burada da paylaşım, sosyal medya paylaşım linkleri, Facebook, Twitter. Bir tane gizli pencere, özel pencere açalım. Oradan bir girelim. Haber sitemize bakalım. Bu videoyu yönetmek için evet, Embed Plus'ta da yine çerez yönetimi var arkadaşlar, biliyorsunuz. Onu da kabul edeceğiz. Zaten oy verdiniz diyor, bakın. Tamam, kabul ettik ya, yeter. Sonuçları gör diyelim. Zaten oy verdiniz diyor. Bir tane Instagram. İki yerde de çıktığı için herhalde sıkıntı mı yaratıyor bize? Bir orada bir orada çıktığı için sıkıntı yaratıyor. Bunu da Embed Plus'tan arkadaşlar kaldırabilirsiniz. Yani biz onu örnek olarak açmıştık, bu çerez politikasını. Ama siz kendiniz sayfanıza has bir çerez eklentisi yaptığınız zaman bunları zaten kullanmanıza gerek yok. O zaman zaten ne yapacaksınız? Bunlar olmayacak zaten. Yani bu yazıları görmeyeceksiniz. Direkt kendi sitenizin çerez politikası çıkacak. Bu şekilde bakın, işte kaç kişi oy kullandı, bir kişi oy kullandı derken işte burada zaten sayacak. Kaç kişinin oy kullandığını gösterecek. İşte sonuçları gör dediğinizde bu şekilde sonuçları görebileceksiniz. Ve artı işte sosyal medya paylaşım. Yani kısacası bayağı şey var. Ayarlarını uğraşabilirsiniz, yapabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, yani basit, kullanışlı bir eklenti aslında. Böyle blog tarzı ya da etkileşimli bir iş, yani sayfanız varsa, iş yapıyorsanız, ürün, e-ticaret yani özellikle de anketlere bence yer verin arkadaşlar. Yani burada etkileşimi sağlamak, trafiği sağlamak bence çok önemli. Karşı taraftan geri dönüşlerden alacağınız bilgilerle bir strateji, bir plan yapabilirsiniz. Bu önemli. İnsanların nelere işte hani böyle tepkili olduğunu, etkili olduğunu falan, işte hani ne bileyim yani, ne düşündüklerini, nasıl diyeyim, neler düşündüklerini falan öğrenebilmek için anketler bence faydalı. O yüzden de tavsiye eder miyim? Ederim. Neden olmasın? Ya bu eklenti için demiyorum, anket olmalı diye düşünüyorum. Benim karşıma bu eklenti çıktı. Bunu inceledim, baktım, hoşuma gitti. Bunu kullandım. Daha farklı anketler de vardır muhakkak. Onlar da işte dediğim gibi sırası geldikçe hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar yapacağız. Bir tane konuda, bir eklenti konusunda kalmayacağız. Farklı farklı konularda eklentileri de deneyeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz arkadaşlar, bakıyorum istatistiklerden, şu an videolarımızı seyredenlerin %60'ı, özellikle %60'ı, yani seyredenlerin %60'ı abone olmayan kişilermiş. Arkadaşlar lütfen bu emeklerimin karşılığı da en azından abone de olursanız, sizin için bir de zili açarsanız videolarımı anında YouTube ana sayfanızda görürsünüz arkadaşlar. Kaçırmamış olursunuz. O yüzden de hem de beni de motive etmiş olur. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.